Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşacağım. Son zamanlarda Instagram fotoğraflarımdaki pembe tonu nasıl yaptığım çok fazla soruluyordu ve ben de bununla alakalı bir video çekmeye karar verdim. Bu aralar zaten herkesin dilinde Lightroom var ve ben de onu kullanacağım. Hem Android'de hem de iOS'ta bulabileceğiniz bir uygulama bu. Öncelikle uygulamayı başlatıyorum. Burada klasör ayırabiliyorsunuz. Ben zaten bir klasör açmıştım pembe ton diye ve ona da birkaç tane fotoğraf koydum. Aslında bu uygulama bize şunu sunuyor. Direkt hazır bir filtre kullanmak yerine renklerle, ışıkla oynayarak kendi filtremizi kendimiz oluşturuyoruz. Fotoğraflarımdan birisini seçtim. Öncelikle alt kısımdan ışık ayarlarına basıyorum ve pozlamayı artı 0.10'a çekiyorum. Kontrastı eksi 36 yapıyorum. Açık tonlar eksi 23. Eğer pembe tonu kullanmak istiyorsanız bu söylediğim yerleri not alabilirsiniz veya ekran görüntüsü alabilirsiniz veya direkt bilgisayardan açıp telefondan da bir yandan düzenleyebilirsiniz videoyu durdura. Gölgeler artı 3. Beyaz tonlar eksi 47. Siyah tonlarda artı 27 yapıyorum. Bu değerleri kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Yani çok fazla gelmiş olur. Bir iki tık azaltabilirsiniz mesela. Zaten her fotoğrafın çekildiği ışık, kullanılan tonlar farklı olduğu için onları kendimize göre değiştireceğiz. Videonun ilerisinde de göreceksiniz bunu. Daha sonra ışık ayarlarının yanındaki renk kısmına basıyorum. Ve sıcaklığı artı 11'e çekiyorum. Renk tonunu artı 1 yapıyorum. Canlılık eksi 10 ve doygunluğu da eksi 18'e çekiyorum. Zaten bu pembe tonda biraz daha pastel olabilmesi için daha böyle soluk, canlı olmayan bir ton elde edeceğiz. Ve bu pencerenin sağ üst köşesindeki karışım kısmına basıyorum. Şimdi burada tek tek renkleri ayarlayacağız. Öncelikle kırmızıdan başlıyorum. Kırmızının tonunu eksi 12 yapıyorum. Doygunluğunu artı 38 yapıyorum. Işıklılık artı 9. Turuncu rengine geldiğimde ton eksi 25 olacak. Doygunluk artı 10. Işıklılık artı 9. Sarı renge geldiğimde ton eksi 60. Doygunluk eksi 8. Işıklılık artı 43. Buraları bilerek yavaş geçiyorum ki siz de bir yandan yapabilin. Yeşil renge geçiyorum. Ton artı 10. Doygunluk eksi 29. Işıklılık artı 60. Turkuaz'a geliyorum. Ton eksi 2. Doygunluğa dokunmuyorum. Işıklılık eksi 24. Mavi renge geldiğimde ton eksi 32. Doygunluk artı 19. Işıklılık artı 36. Mavi ve turkuazın bu ayarları sayesinde bu kot pantolonlarımızın bu muhteşem tatlı rengi ortaya çıkıyor. Daha sonra mora geçiyorum. Tona dokunmuyorum. Doygunluk artı 25. Işıklılık artı 26. Pembede ton 0. Doygunluk artı 15. Işıklılık artı 20. Ve bittiye basarak bu kısımdan çıkıyorum. Ve sıra geldi efektlere. Burada sadece dokuyla oynayacağız ve artı 30 yapacağız. Diğer kısımlara dokunmuyorum. Ve bir yandaki menüye yani ayrıntıya geçiyorum. Netleştirmeyi 15'e çekiyorum. Ve aşağıya inip parazit azaltmayı 35 yapıyorum. Ve renk paraziti azaltmayı da 55 yapıyorum.
Karşılaştırdığımda gördüğünüz gibi fotoğrafta sanki pembe bir filtre varmış gibi görüyoruz. Sağ üst köşeden kaydediyorum. Boyut olarak kullanılabilir maksimum seçiyorum. Lightroom'un en sevdiğim özelliklerinden birisi de yaptığımız ayarları kopyalayabiliyor oluşumuz. O gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Yani bir tonu bir kere yapsanız yetiyor. Sağ üst köşedeki 3 noktalı yerden ayarları kopyala diyorum. Daha sonra istediğim fotoğrafı açıp yine aynı yerden ayarları yapıştırı seçiyorum. Ve böylece az önce bütün ayarladığım ayarlar bu fotoğrafa da yapıştırılmış oluyor. Aynı şekilde bütün fotoğraflarıma bunu uyguluyorum. Öncelerini sonralarını görüyorsunuz zaten. Tabii videonun başında söylediğim gibi her fotoğrafın ışığı ve renk tonları aynı olmuyor. Bazı fotoğraflar mesela çok canlı çıkıyor, bazıları çok karanlık çıkıyor. Bunları da ayarlamamız gerekiyor. Lightroom'un öyle de bir güzel özelliği var. Mesela klasör şeklinde yaptığınızda birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını, yani tonlarının birbirlerini tutup tutmadığını görebiliyoruz. Mesela benim bu fotoğrafımın üzerinde efekt vardı. Orijinalini bulamadığım için bunu atmak istedim. Hem de göstermek için. Fotoğraftaki ışık ayarlarını gözüme güzel gelecek şekilde ayarlıyorum. Ayrıca Lightroom'da sadece ışık ve renk ayarları yok. Aynı zamanda kırpabiliyorsunuz. Tekrar tekrar başka uygulamalarla kırpıp görüntü kalitesini mahvetmiyorsunuz böylece. Ve fotoğrafları düzenledikten sonra görüntü kalitenizin hiç bozulmadığını da göreceksiniz. Ve diğer fotoğraflarımı da aynı şekilde düzenliyorum. Umarım yaptığım pembe ton hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince açık anlatmaya çalıştım. Eğer daha farklı tonları istiyorsanız, mesela sonbaharda turuncuya ve kışta da siyaha dönmeyi istiyorum Instagram profilimde. Bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.